Yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Rum mezesi mi? Sen Rum musun diyenler bana. Siz Koray adında hiçbir Rum gördünüz mü? Böyle hemen yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Domates, haydi domates. Onun için böyle mallara aldırış etmeyin. Hiç cevap bile vermeyin. Hemen şu kabuk bölümünü çıkartıyoruz. Gerçekten müthiş bir meze yapıyoruz. Mutlaka tarif defterlerinize içindeki sulu bölümü ayır. Domates buraya. Diğer yarısını da hemen ayırıyoruz. Bu arada hop düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Bir sarımsak ama kocaman, görüyor musunuz? Küçükse 2 tane. Samatya'da, Kurtuluş'ta çok nadir eski salaş restoranlarda hala yapılan bir meze. Bir kere de olsa deneyin. Sarımsağın yumurta ile birlikte özleşmesi için hemen çırpıyoruz. Burada çırpıcı kullanacağız. Patlıcan şöyle el değecek hale geldiği anda, yalnız çok sıcak hala, soyuyorum. Çekirdek bölümü olmasın. Acı yapar yoksa. Limon. Şöyle yarım limonu zaman zaman kullanacağız. Hemen patlıcanın üstüne rengi kaçmasın, hem de lezzetlenmesi için. Daha sonra patlıcanı şöyle küçültebildiğimiz kadar küçülteceğiz. Isısı çok önemli. Yumurtayı kesinlikle pişirmemeli. O yüzden şöyle bir tadına bakalım. Tatsız tuzsuz ama yeterince soğumuş. Hemen sakın o çiğ yumurta falan diye düşünmeyin ve mutlaka çırpıcı kullanıyoruz. Yavaş yavaş zeytinyağı ekliyoruz. Kıvamı hep beraber bulacağız. Kıvamın yeterli olmadığını anlıyorum. Devam ediyorum zeytinyağı vermeye. Yavaş yavaş. İyice çırpalım. İyice çırp, iyice çırp, iyice çırp. Bakın şimdi burada kıvamı beraber anlayalım. Görüyor musunuz? Kaşıktan düşüyor, yapışmıyor ama su gibi de akmıyor. Kıvam bu. İsterseniz bu şekil devam edebilirsiniz. Ya da bakın hardal. Esasında meze yaparken Tat marka hardal kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bu arada Ali Koç beni bulsun. Beni bulmamak için Tat hardalı sattı. Bakın yarım yemek kaşığı hardalı abartmıyorsunuz ya da istiyorsanız hardalsız yapabilirsiniz. Her ikisi de doğru. Makine kullansam olur mu Koray? Kesinlikle olmaz. Bu şekil çırpmalısınız. Henüz hiçbir baharat atmanın farkındaysanız, eğer mükemmel mezeyi aynı Rumların yaptığı gibi kovalıyorsanız bunu bu şekilde dolaba kaldırıyoruz. Yarım saat sonra beraber açıyoruz. Yahu Koray, yarım saat beklemesek de hemen içine malzemeleri atsak ne olur? Lezzet farkı olur. Lezzet ufak detayları saklı. Küçük küpler halinde kesiyorum. Ne kadar küçük o kadar lezzetli. Şöyle bir üstünden geçelim. Evet, aynen böyle. Bu miktar için bir tane sivri biber yeterli. Şöyle bir kez de üstünden geçelim. Ne kadar ufak o kadar lezzetli. Hemen bu da. Bir soğan, ufak bir soğanın bu miktar için yarısı yeterli. Hemen bunu da ince ince, ne kadar ince o kadar lezzetli. Turşu. Pek marka gösterme taraftarı değilim ama şöyle 3 tane turşu kullanacağız. Ama şu marka mutlaka sizi mezelerde memnun eder. Bir tutam maydanoz. Maydanozu hemen şurada. Şimdi bak, maydanozun hemen şöyle bir parça üstünü süslemek için ayırıyorum. Daha sonra hemen köşeye ve kesebildiğiniz kadar küçük kesin. Ve hemen hem maydanoz hem turşu, şöyle limon. Limon miktar size kalmış. Tuz miktar sizde. Karabiber. Fakat iş yeriyseniz beyaz biber kullanın. Rengi dönmesin. Anlayan biri gelir laf eder. Evde olur ama iş yerinde daha da dikkatli olmak gerekiyor. Artık karıştırabiliriz. İnanılmaz kokuyor burası. Gerçekten abartıyor zannedebilirsiniz. Zaten şunun görüntüsünden de nasıl yakışıklı olduğunu anlamışsınızdır. Messi'nin son zamanları kaçırmak istemiyoruz. Bir daha göremeyeceğiz çünkü.
Gerçi çoğu kişi Messi çok büyük futbolcu diyor. Bence de büyük futbolcu ama dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu Maradona'dır. İzlemeyenler bilmez. Basketbolda Michael Jordan'dır. Müzikte Michael Jackson'dır. Formula 1'de Ayrton Senna'dır. Halter'de Naim Süleymanoğlu'dur. Hemen üstüne biraz maydanoz. Rengimiz belli olsun. Görüyorsunuz değil mi? Bir bostan patlıcanından 3 tane meze çıktı. İş yerleri için ne kadar avantajlı. Evde yaptığınız zaman sizin için ne kadar avantajlı. Açın ağzınızı. Şunu bir tadına bakın bakalım. İlk ona girer. Samimi söylüyorum. Şov. Beyaz peynir çok önemli. Esasında oradaki beyaz peynir inanılmaz lezzetli. Fakat onu bulamayacağınız için reklam falan yapmıyoruz ya. Herkes lezzetli, tam kıvamda yapabilsin diye gösteriyorum. Koyun, keçi, inek karışımı olmalı. Bu peynir 350 gram. Şöyle bakalım. Tam gramajına yapmak istiyorum ki tam o lezzeti yakalayalım. 75 gram beyaz peynir. Tulum peyniri, İzmir tulumu kullanıyoruz. Bu 100 gram. 75 gram İzmir tulumu. Bu kıyağı babanız yapmaz. Demedi demeyin. 75 gram. 75 gram lor peyniri. Beyaz peyniri suyun içine alıyoruz. İzmir tulumunu suyun içine alıyoruz. Ve bunları yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat boyunca tuzundan kurtulmasını istiyoruz. Badem, bize kabuksuz badem lazım. Hemen bademleri böyle atalım. Kaç tane kullanacağımıza peynir gramajına göre karar vereceğiz. Hemen bademlerin üstüne şöyle çok az su, hafif geçecek kadar. Su kaynamaya başladığı anda ocağın ısısını orta ateşe getiriyorum. Ve sadece 1 dakika kaynamasına izin veriyorum. Orta ateşte kaynamaya başladığı anda sadece 1 dakika. 1 dakika sonra suyunu süzerek kabın içine alıyorum. Ve artık sadece elimizin değeceği kadar soğumasını bekliyoruz. Çok kolay bir şekilde kabuklarını soyacağız. Bademler soğudu. Elin değeceği kadar en azından. Bakın sadece şöyle kabuğunu soyuyoruz. Ne kadar basit görüyor musunuz? Hiç uğraşmıyoruz. Saniyede. Sadece 2 dakika bile sürmedi. Hepsi soyuldu. Görüyorsun değil mi? Çok basit bir yöntem. İsteyen bunu kullanabilir. Tam yarım saat oldu. Yarım saat sonra tuzunun suda çözüldüğüne inanıyorum. Ama çözülmezse de onun da bir yöntemi var. Tadına bakarak yapacağız. Şu bütün peyniri kullandığınıza emin olun. Çünkü 75 gram olması benim için önemli. İzmir tulumu. Ya Koray, ben İzmir tulumu değil de Erzincan tulumu seviyorum. Onu kullanabilir miyiz? Kullanamazsınız. Nizami yapmamız gerekiyor. Sarımsak, fakat sarımsakları dikkat edin. Direkt atmıyorum. 2 sarımsak. Mutlaka sarımsağı ezerek, çünkü hiçbir risk almak istemiyorum. Tamamen içinde dağılması, yok olması gerekiyor. Sadece lezzeti alttan alta damağa gelmeli. Zeytinyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli olacak diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Toplam 225 gram peynire şöyle 2, 4, 5, 6, 8 tane badem. Bakın çok fazla değil. 8 badem. Fıstık. Şöyle 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18. Dereotu. Mutlaka dereotu bu tarifte. Maydanoz olmaz. Bir bağ 5'te biri gibi düşünebilirsiniz. Hatta 6'da biri. Ama buradaki önemli nokta, kalın saplarını kullanmıyorum. Genelde yaprak bölümlerini katmaya çalışıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Henüz daha kesinlikle zeytinyağı koymadım. Ya Koray, koysak ne fark eder? Bademleriniz iyi ezilmez. Şimdi yavaş yavaş zeytinyağını katıyorum. Yavaş yavaş katmak önemli. Çünkü yavaş yavaş kattığınız zaman şekil alıyor, kıvamlanıyor. Kıvamını görüyor musunuz? Kıvamı, rengi aynısı oldu. Ama tadına bir bakalım. Mutlaka tadına bakacağız. Evet.
biraz tuzlu. Böyle biraz tuzlu olduğu zaman yapmanız gereken biraz daha lor katacaksınız. Bakın şöyle 2 yemek kaşığı daha lor katıyorum. Tuzlu olmazsa, suda tamamen tuzu çözülürse lor katmıyorsunuz. Burası önemli. Tekrar bakalım şöyle bir karıştırıp. Yalnız rengi falan görüyorsunuz değil mi? Tamamen aynısı oldu. Müthiş kokuyor. Kokusu harika. Yeni bir kaşık kullanayım çünkü kalabalığız. Ben birisinin ağzına değen bir şeyden yemek istemem. Yok efendim şef öpücüğü. Şef bir şeyler yerken, bir şeyler pişirirken şöyle hafif tadına bakıp aynı kaşığı kullanması şef öpücüğü diyorlar. Başlarım senin şef öpücüğüne. Tabak da çok önemli. Dolu gözükmeli tabağınız. Ama gramaj olarak da kazanmalısınız. İş yerleri için söylüyorum. Mutlaka üstüne zeytinyağı dökün. Şunu yapanlar bana dua edecek bak gerçekten. Yani yapılabilecek en iyi girit ezmesi. Nirvanası bu. Bencesi sencesi yok. Gerçekten böyle. Peynir kaliteleştikçe ürün de kaliteleşiyor. Artık şunun bir tadına bakalım mı? Bak ne kadar doğru yaptığımızı da size göstereyim. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bu da sağlaması. Bu işin kompedanı kızarmış ekmek. Şöyle bir parça. Gerçekten içime sinerek birebir aynısı oldu. Herkesin mutlaka denemesi gereken. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Abartıyorum zannediyorsunuz değil mi? Gerçi bizim kanalı izleyenler abartmadığımı bilir. Yeni tanıştıklarımız belki öyle sanabilir. 3 parmak tekniği. Açın ağzınızı. Bir de şöyle bakalım. Anam babam usulü. Yok böyle bir şey ya. Bolca mısır. Eğer mısırı böyle dondurulmuş alırsanız çok uzun süre 6 ayda 1 sene arası buzluğunuzda saklayabilirsiniz ve mezenizi yemeğinizi yapacağınız zaman üstüne böyle sıcak su koyup 4-5 dakikada hazır hale getirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane patateslerin üstünü geçene kadar su, 2 tane kapya biber hemen burada közlensin. Bir avuç semizotu. Fakat semizotunun sadece yaprakları dikkat ediyor musunuz? Saplarını kullanmıyorum. Bakın aynen. Görüyor musunuz? Bu büyüklükte istiyorum sizden. Semizotu da hemen şöyle. Biberler soğuyunca şöyle ele gelmeye başladığı anda hemen bakın şöyle katı bölümlerini ayıklıyorum. İşte şöyle çektiğiniz anda direkt temizleniyor. Bilerek şu biraz kalan közleri bırakıyorum. Fazlasını ayır. Şimdi lezzet ufak detaylarda saklı. Bakın hani uğraşmak isteyenler iş yerleri uğraşmıyor ama siz uğraşırsanız evde yapıyorsunuz. Çok daha lezzetli yersiniz. Şu damarları almaya çalışıyorum. Etli bölümüne girmemeye çalışıyorum. Daha sonra ince ince kesiyorum. Kesebildiğim kadar ince ince. Daha da ince kesebilen daha da ince kesebilir. Bu da hemen bir kabın içine. Mısırın fazla suyunu süzüp hemen böyle alıyorum. Eğer patatesiniz böyle çok büyükse şöyle 2 kişilik düşünün. Şöyle bir büyük bir orta boy patates yeterli olacaktır. Hatta 3 porsiyon bile çıkabilir. Patatesin kabuklarını hemen soy. Kabın içine. Burada patatesi mutlaka çatalla ezeceğiz. Daha ezmeye başlamadan şöyle biraz tuzluyoruz. Patatesi mutlaka çatalla eziyoruz. Bakın makine kullanmıyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Patatesi çok iyi ezdiğimize emin olduktan sonra hemen köz biberler. Köz biberlerle birlikte şöyle bir karıştırıyoruz. Ya Koray hepsini atıp karıştırırsak ne fark eder? Lezzet ufak detaylarda saklı. Koray közlemeden biberi kullanabilir miyim? Kullanırsınız. Damak tadınıza bağlı ama közlerek çok daha lezzetli. Sıra semizotuna geldi. Semizotumuz. Daha sonra şöyle 1 yemek kaşığı kadar, hatta 1,5 yemek kaşığı kadar mısır içine kontrolle gidiyoruz. Beraber yapıyoruz. Şimdi bunu öyle karıştırdıktan sonra şunun şöyle görüyorsunuz değil mi? Lezzetsiz olma şansı yok. Şöyle biraz tuz. Koray bunu sarımsak falan atsam olur mu? Atmayın. Önce orijinalini yapın. Tamam mutfak sizin. Ondan sonra
Kendinizden katın. Bakın şöyle 1 yemek kaşığı mayonez ama dolu dolu, görüyor musunuz? 2 3 4 yemek kaşığı mayonez. Hardal, ama hangi marka hardal kullanacağınızı biliyorsunuz yemeklerde artık. Şöyle en az yarım yemek kaşığı hardal, ben 1 yemek kaşığı kullanıyorum. Ama bakın bu marka neydi, bu marka? Ali Koç'un markası. Gerçi sattı galiba bunu ama. Bu arada Ali Koç beni bulsun. Ona göre her fırsatta inanın onlarca değil yüzlerce Instagram'dan mesaj geliyor. Devamlı mezeci dükkanı açtık. Allah razı olsun. Geçinemiyordum. Şimdi çok güzel para kazanıyorum diyenler. Şimdi devam ediyoruz. Karabiber. Ama eğer iş yeriyseniz beyaz biber kullanın. Beyaz biberle karabiber hemen hemen aynı tatlıdır ama ürününüzü siyahlaştırmaz. Biz evde olduğumuz için gönül rahatlığıyla karabiber kullanabiliyoruz. İş yerindeyseniz beyaz kullanın. Köri, Koray ben köri sevmiyorum diyenler olabilir. Orijinali ben size göstereyim, size kalsın. Ama köriyi patates, yumurta gördüğünüz anda her zaman kullanın. Şöyle bir çay kaşığının 1/3 kadar köri. Köri baskın bir baharattır, dikkatli olun. Pul biber ama acı olmayacak, bakın acı olmayacak. Yoksa kullanmayın. Varsa kullanıyorsunuz, acı olmayacak. Ben biraz daha bakın dibinde kalan hardalımı da kullanacağım. Dibini kullanıyorum çünkü bitmiş hardalım. Ve artık karıştır. Karıştır. Biraz mısır daha ekleyeceğim. Az olduğunu görüyorum. Süslemek için biraz bırakıyorum üstüne. Karıştır. Artık şöyle bir tadına bakıyorum. Mayonezinin az olduğunu görüyorum. Şöyle 1,5 yemek kaşığı daha, 2 yemek kaşığı daha mayonez ekliyorum. Bakın meze böyle yapılır. Baka baka tadına. Damak tadınıza göre ayrılamak size kalmış. Bu gerçekten sağlam bir meze. 5 çayında yiyebilirsiniz. Biranın yanında çok güzel gider. Meze dükkanıysanız böyle mezeler için küçük sosluklar var yani ketçap mayonez koyup gönderen yemeklerin yanında. Onun içine şöyle hafif yarım kaşık kadar, 1 kaşık kadar koyun. Müşteri sipariş vermese bile diğer siparişlerinizle birlikte gitsin, onun tadına bakılsın, üstüne de ismini yazın. İkramımız deyin, hem gönül alırsınız hem bir dahakine emin olun ki tadına bakıldıktan sonra sipariş gelir. Üstüne mısır, fesleğen, şöyle fesleğen yoksa nane, bir porsiyon tabaklayalım. Dedik 2-3 porsiyon dedik ama şuradan resmen bakın nasıl bereketli oldu. Evet, İstanbullu mezesi. Zeytinyağı koymazsanız tamamen farklı bir tat. Zeytinyağı koyarsanız tamamen bir farklı bir tat. Bana sorarsanız zeytinyağsız çok az zeytinyağlı lezzetli oluyor. Yani böyle damlatarak. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak İstanbullu mezesi. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Nasıl olmuş biliyor musunuz? O köz biberin tadı, damakta patlayan hardalın tadı, İnanılmaz lezzetli. Ben kestane mantarı kullanıyorum. Burada önemli olan kesinlikle yıkamıyoruz. Şimdi fazlasını soyduktan sonra sadece bakın 3'e bölüyorum. Sadece 3'e. Bir tane daha. Daha küçük de yapabilirsiniz ama 3'e bölmek burada faydalı. Tavanın ısındığına emin olduktan sonra bakın hiç yağ koymuyorum. Dikkat edin. Burası önemli. Şimdi buradaki önemli nokta şöyle bütün tavaya yayılması. Mantarları mühürleyerek kızartacağız. Orta boy bir soğanın sadece yarısı. Eğer gece 3 olmasaydı kırmızı soğan kullanmakta ısrar edebilirdim. Ama şu anda imkan yok. Küçültebildiğim kadar küçülttüm. Soğanlar hemen kaba. İçine atacağım zannettiniz değil mi? Hayır. İçine atmıyoruz. Kızartma işleminiz sadece mantarlar kızarana kadar. Bakın hiç sulanmadı, görüyor musunuz? Sulansa da çektirecektik ama yüksek ısıda olduğu için tek tek üşenmeden çeviriyorum. Dolaba koyduğunuz zaman 2 gün bozulmayacak bir meze yapıyoruz. 1 sarımsak. Eğer bir paket mantar kullansaydım 2 sarımsak kullanacaktım. Sarımsağı iyice küçülttükten sonra, iyice ezdikten sonra hemen sarımsakları oyuna katıyorum. Ama dikkat ederseniz sarımsak eziciyle ezmedim. Biraz da dişe gelmesini istiyorum. Bir tutam, bir avuç maydanoz. Maydanozu da hemen ince ince. Ama dolapta bekletecekseniz uzun süre maydanoz katmayın. Evet.
Çay kaşığının ucuyla karabiber. Tuz tamamen size kalmış. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Çay bardağının 1/4 kadar zeytinyağı. 1 yemek kaşığı sirke. 2 çay kaşığı sumak. Şöyle 1,5 çay kaşığı kekik ama kırarak bütün lezzeti içine çıksın. Sosunu, malzemesini karıştırıyoruz. Daha sonra kızaran mantarlar. Karıştır. Dolaba böyle yaydığınızı düşünün. Nasıl gözüküyor? Bence cezbedici bir hali var. Ne dersiniz? Şimdi bunun bir de servisini göstereyim. Evet. Ben söylediğim gibi bugün yalnızım. O yüzden sadece maç seçeceğim, NBA maçı. Tek başıma kendim için yapıyorum. Bir porsiyon yeterli benim için. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Hep aynı mezelerden sıkılanlar için. Görüntü gerçekten çok güzel ama önemli olan tadı nasıl? Hemen şu mantarla başlayalım. Görüntü güzel. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Güzel de kokuyor. İnanılmaz lezzetli olmuş. Bakın yapanlar bana teşekkür edecek. İnanılmaz lezzetli. Skodalya yapacağız. Ama ev tipi yapacağız. Yani Yunanlıların evde yaptığı türde birçok yapma çeşidi var. Biz evdeki malzemelerle, iş yerlerinde de yapıyorlar ama evdeki en basit malzeme yapılanı yapacağız. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Bakın elma sirkesi. Bir çay bardağının 1/4 kadar elma sirkesi. Bu arada en az 2 tane sarımsak kullanıyorsunuz. Ben 3 tane kullandım. Yarısı kadar zeytinyağı. 1 limonun şöyle 1/3 kadarı. Hemen onu da sık. En az böyle bu kadar. Siz damak tadınıza göre ayarlarsınız. Tamamen isteğe göre 1 çay kaşığı pul biber. Acı olmazsa daha iyi olur. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Çırparak çırp. Sosumuz hazır. Şöyle 3 tane orta boy patates. Tuz sıcakken. Ve eziyoruz. Patatesi iyice ezdiğime emin olduktan sonra, fakat çok iyi ezmeliyiz. Dikkat edin buna. Lapa bir hal almalı. Meze bittikten sonra lapa görünümünde olmalı. O yüzden çok iyi ezdiğimize emin oluyoruz. Daha sonra sıcakken, burası önemli, yaptığımız sosu şöyle kademeli katıyoruz. Kontrollü. Bir bakacağız, kontrol edeceğiz. Karıştırıyoruz. Daha sonra buna bolca tuz. Tuzla aranıza girmem. Tuz sizde. Daha sonra karabiber. Bolca karabiberden sonra son kez şöyle bir karıştırıyorum. Şimdilik sosunun yeterli olduğunu inanıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen köşeye şöyle bir tutam dereotu, yani yarım demet kadar. En az 1/4 olsun demetin. Şöyle incecik kestiğimize emin olduktan sonra bir tutam üstünü süsleyebilmek için köşeye ayırıyoruz. Aynen böyle. Olmazsa olmaz taze soğan mutlaka katmaya çalışın. Kırmızı soğan da katabilirsiniz ama taze soğan bunun yakışan, orijinaline giden. Hemen ince çok ince olduğuna emin olmak için şöyle üstünden geçiyorum. Taze soğan da içine. Karıştır. Bak, yok artık diyeceksiniz. Ya bu kadar basit malzemelerle bir sos nasıl bu kadar değiştirebilir diyeceksiniz. Bakın karıştırdıkça sosu emdiğini görüyorum. Ve biraz daha sos katıyorum. Hep kademeli gidiyorum. Dikkat ediyor musunuz? Yani defalarca yaptım, ben bunu biliyorum demiyorum. Yine de kademeli gidiyorum. Hiç hataya mahal vermiyorum. Tekrar görüyorum sosunu çektiğini. Bir daha sos veriyorum. Hep kademeli, hep kademeli.
Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Dibinde hiçbir sos fazlası yok. Farkında mısınız? Yani hepsini yemiş olmalı. Ama soğuk servis yapmanızı tavsiye ederim. Sıcak yaparsanız etin yanında da verebilirsiniz. Tavuğun, etin, yemeklerin yanında da verebilirsiniz. Ama soğuk servis yapmanızı tavsiye ederim. Bakın kıvamı aynen böyle olmalı, görüyor musunuz? Sanki bir favayı andırıyor değil mi? Ama bu. Skordarla yapıyoruz. Siz bunu soğutarak servis yapın. Ama ben hemen bir tabağa alacağım daha çabuk soğuması için. Çünkü maça kadar yetişmesini istiyorum. Böyle bu şekil. Dereotu. Şöyle bolca. Sosundan. Dağınık servis yapın. Daha şık olur, daha göze hoş gelir. Ama tercih sizin tabii ki. Skordalia'ya bu kadar basit malzemelerle nasıl bu kadar lezzetli olur diyeceğiniz. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın bakalım. Nasıl mı olmuş? Nasıl mı olmuş? Şöyle söyleyeyim size. Şöyle kocaman bir parça alırsınız. Tekrar tadına bakarsınız. Herhalde nasıl olduğunu anlıyorsunuzdur. İnanılmaz bir film. Mutlaka seyredin. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimize eline sağlık. Tekrardan